Toplum tarafından gözden çıkarılmış, toplum katmanlarının en alt tabakalarında yer alan insanların ölesiye mücadele etmeleri ve bu mücadelenin de bir grup tuzu kuru tarafından seyredilmesi konsepti ta Antik Roma'ya kadar dayanmaktadır. Aradan geçen 2000 yıla rağmen hala bu ölüm kalım savaşları konsepti kitleleri heyecanlandırmaya ve ilgilerini çekmeye devam ediyor. İşte son dönemlerin trend dizisi Squid Game'de böyle bir dizi. Squid Game'in Türkçesi kalamar oyunu diye çevrilebilir. Kalamar oyunu da bir Güney Kore çocuk oyunu. İzlemeyenler için kısaca konusundan bahsetmek gerekirse neredeyse hepsi maddi sıkıntı içinde olan 456 kişi bir davet alıyorlar. Gizemli bir davet. Bu insanların ortak özelliği ne derseniz az önce bahsettiğimiz gibi toplum tarafından gözden çıkartılmış, Bauman'ın tabiriyle ıskartaya ayrılmış insanlar. Artık maddi sıkıntı o boyuta gelmiş ki en sevdikleri bile, aileleri bile onların sırtlarını dönmüş vaziyette. Bu arada önemli bir detay şu. Oyunu kuranlar oyuncuların hayatlarındaki bütün detaylara hakimler. Kazananın 45.6 milyar won Güney Kore para birimiyle bir ödül kazanacağı yarışmada bugünkü kurla yaklaşık 38 milyon dolar yapıyor. Toplamda oyunculardan 6 oyun oynamaları isteniyor. Bu 6 oyun esnasında başarısız olanlar elenmekte. Fakat bu elenme farklı cereyan ediyor, öldürülüyorlar. Oyunlar ne derseniz Güney Kore'nin geleneksel çocuk oyunları. Bizdeki saklambaç, çelik çomak, körebe, misket gibi oyunlar. Yaşam şartlarının ağırlığı, boğazlarına kadar borca ve belaya batmış olmanın çaresizliği ve dibe vurmuş olmanın acizliğiyle oyuncular bu oyuna katılmayı kabul ediyorlar. Cazip ödülün hevesiyle oyuna başlayan oyuncular hayatta kalmak ve ödüle hak kazanmak için her şeyi yapmak durumunda kalıyorlar. Hayatta kalma mücadelesinin yanında bir de oyuncular kendi aralarında gruplaşıyorlar. Ve bu grupların da kendi arasında mücadeleleri başlıyor. Bir nevi Thomas Hobbes'un da söylediği gibi insan insanın kurdudur durumu yani. Buna benzer konuda pek çok dizi ve film var. Tüm bu filmlerin ve Squid Game'in özelde konusunun ortak noktası şudur. Hayatın ıskartaya ayırdığı, toplumun gözden çıkardığı, toplumsal olarak bir kıymet ifade etmeyen insanların ölümü dahi göze alaraktan bulundukları ortamdan kurtulma çabası. Ve bu kurtulma çabasını işlerken bir taraftan da bizim sahip olduğumuz iyi ve kötü kavramların altı bazen çok kalın çizgilerle çizilirken bazen de alt üst ediliyor. Sanki vahşi kapitalizmin bir simülasyonu şeklindeki ilerleyen bu dizilerde bir nevi bilgisayar oyunu havası varken bir yandan da bize sürekli empati yapmaya zorlayan bir atmosfer hakimdir. Herkes izleyen aşağı yukarı çoğu insan ben olsam ne yapardım? Ben şu durumda bunu yapmazdım. Yok artık o kadar düşmem gibi ifadelerle kendisini kahramanların yerine koyarken empati kuruyor. Bir taraftan da kendi içindeki ahlaki hesaplaşmalarla yüz yüze geliyor. Bu ahlaki hesaplaşmaların yanı başında ise kazanma arzusu ve dürtüsünün ne kadar güçlü olduğunu hissediyoruz içimizde. Bu tip dizi ve filmlerin bu kadar sevilmesinin ve tutulmasının sebebi ne ola ki diye düşündüğümüzde Güney Kore üniversitelerinin bir tanesinde küresel kültürel içerikler uzmanı olan Profesör Kim Pyong-gang niçin bu dizilerin çok tuttuğu ve sevildiği ile alakalı şöyle bir tespitte bulunuyor. Görünen o ki insanlar özellikle de gerçek hayatlarında sürekli olarak yabancılaşma ve kırgınlık yaşayan genç kuşak kendisini dizideki karakterlerle yakın hissediyor. Bugün dünyada hepimizin bildiği bir gerçek, milyonlarca insan beslenme, barınma, güvenlik gibi en temel ihtiyaçlarından mahrumken bir taraftan da akıl almaz ve inanılmaz bir lüks içinde yaşayan ayrı bir kitle söz konusu. Ve bu kitle bu hayatı yaşarken, bu inanılmaz lüksü yaşarken diğer insanların ne yaşadığı ve yaşamadığı çok da umurlarında değil. Keyiflerini de kaçırmıyor işin doğrusu. Bu adaletsiz dünyada dizideki oyuncular her ne kadar oynadıkları oyun ölümcül olsa dahi en azından belli kurallar ve herkese geçerli kurallar çerçevesinde ve belli bir adalet noktasında oynandığı için ölümü dahi göze alaraktan bu oyuna katılmayı kabul ediyorlar. Bu söylediğim önerme dizide de şöyle vurgulanıyor. Eşitlik. Bu oyunda herkes eşit muamele görür. Oyuncular aynı koşullar altında adil bir oyun oynar. Dünyada adaletsizlik ve eşitliğe maruz kalmışlara adilce dövüşüp kazanabilmeleri için bir şans daha veriyoruz. Sen ne yaptın? Bu ülkeyi çiğneyip geçtin. 20. yüzyılın en önde gelen sosyologlarından Zygmunt Bauman, Iskarta Hayatlar, Modernite ve Safraları adlı kitabında şöyle muhteşem bir tespitte bulunuyor. Ve bizim bahsetmeye çalıştığımız dizinin konseptine de cuk diye oturuyor.
Ekonominin ve teknolojinin ilerlemesiyle üretim arttı. Üretimin artmasıyla ihtiyaçtan çok daha fazla mal üretildi ve eski mesleklerin yavaş yavaş sonu geldi. Bu da insanların da işsiz kalmasına sebebiyet verdi. Yani Bauman'ın terimlendirmesiyle insan artıkları ve artık insanlar meydana geldi. Bu artık insanlar ve insan artıkları aynı zamanda sosyal olaraktan ve çevresel olaraktan bir takım problemlere sebep oldu. Gelişmiş ülkeler ilk zamanlar, modernitenin ilk zamanlarında bu insan artıklarını, yani fazla malları ve çöplerini ve artık insanları, yani istihdam edemedikleri, artık toplumda gözden çıkarılmış kabul edilen bir mesleği olmayan, tam tersine toplumun sırtında bir yük kabul edilen insanları gelişmemiş ülkelere gönderdiler. Özellikle Amerika, Avustralya, Yeni Zelanda gibi ülkeler bu istenmeyen insanların, safır olarak görünen, ıskartaya ayrılmış olarak görülen insanların sayesinde kurulan ülkelerdir. Fakat günümüzde teknoloji ve üretim her geçen gün katlanarak arttığı için artık gönderecek yer kalmadı ve bu insanlar toplumun istesek de istemesek de bir sınıfı halinde aramızda yaşar hale geldiler. İşte Zygmunt Bauman bu sosyal sınıfı tanımlarken ıskartaya ayrılmış hayatlar ve toplumun safraları olarak nitelendiriyor. Küresel sistemin ıskarta ve safra olarak gördüğü insanların oluşturduğu bir göçmen kitlesi bugün bütün dünyanın sorunudur. Az önce ifade ettiğimiz gibi modernizmin başlarında fazlalıklardan kurtulmak mümkün iken bugün ise artık kurtulmak, %100 kurtulmak mümkün değil ve bunlar kayıt altına alınıyor. Başlangıçta sınıflandırma ve bilgi amaçlı kullanılırken bugün ise bu database faşizan bir anlayışla fazlalıkların ve o safraların tasnifi için kullanılıyor. Şimdilerde ise bu tasnif ve sınıflandırma çok daha kolay. Günümüzün meşhur sosyologlarından Jean Baudrillard panoptikon diye bir metafor kullanıyor. Ki bu metaforla ilgili de ayrı bir video çekeceğiz. İzlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Panoptikon metaforu istisnasız herkesin sistem tarafından gözetlenmesi anlamına geliyor. Ve bu gözetleme her platformda olduğu için bu tasnifin yapılması bugün çok daha kolay ve çok daha basit. Şu anda yeryüzünde yaşayan insanların çok küçük bir azınlığı bu insan atıkları, yani çevresel atıklar ve atık insanlar, yani göçmen sorunu, toplum tarafından ıskartaya ayrılmış, gözden çıkarılmış, ıskarta ve safra olarak görülen insanlarla alakalı bir takım küçük çalışmalar yapmaktadırlar. Tabii biz bunları küçümsemiyoruz. Bunlar tabii ki önemlidir. Yeri zamanı geldiğinde belli bir ağırlığı vardır. Fakat bunlar problemleri temelinden çözmekten ziyade bu işle uğraşanların bir nevi ruhsal tatmin yaşamasına zemin hazırlamakta. Bu tip gayretlerin samimi olduğuna inanmak istiyoruz tabii ki. Ama mesela şimdi İngiltere'deki çöpler 4 ayrı kategoriye ayrılıyor. İşte bu kategorileştirilmeden sonra o atıkların sanki geri dönüştürüleceği havası uyandırılıyor. Fakat bu çöplerin Türkiye'ye gönderiliyor olmasını bilmek insanı rahatsız ediyor. Ve aslında yapılmak istenenin görünenden çok daha başka olduğunu ve mutlaka halının altına bakılması gerektiği kanaatini uyandırıyor. Sistemin iskartaya çıkardığı, işlerini kaybetmiş veya işlerinden zorla çıkarılmış göçmenleri veya ellerindeki bütün kaynakları sömürmüş toplumları tekrar kazanmak için yapılması gereken şey bir geri dönüşüm mantığı olmaması lazım. Yani onlara geçici bağışlar yapmak olmaması lazım. Bunun yerine çok daha kalıcı, çok daha kararlı adımlar atılması gerekmektedir. Bizce kalıcı çare topluma oluşturduğu en üst korumalan devletleri, büyük şirketleri, finans kurumlarını toplumlara hizmetkar etmekten geçiyor. Fakat bu söylediğim size de ütopik gelmiştir herhalde.